Selamlar arkadaşlar. Taksim'deyiz. Meşhur İstiklal'in sokak lezzeti ıslak hamburger tarihçesinden bahsedeceğim biraz. Islak hamburger Taksim'in en meşhur sokak lezzetlerinden biri. Ve Kızılkayalar bu alanda çok ünlenmiş. Hatta ikinci şubeyi açmışlar buraya. Beşiktaş'ta da Kızılkayaların mekanını görmüştüm. Zaten şurası o kadar yoğun ki şu ilk dükkan. Bakın büyük bir sıra var burada. Kızılkayalar orijinal mekanı burası. Yana da restoranını açmışlar. Ben merak ettim ıslak hamburgerin tarihçesini. Yani nasıl ortaya çıkmış falan. Buradaki satış elemanlarından işte personelden bilgi aldım. Ve tabii kendim de araştırma yaptım. Fast food zincirleri yani hamburgerler, işte McDonald's, Burger King falan Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayınca haliyle bizim esnafımız da bu ihtiyaca karşılık vermek için hamburger yapmaya başlıyorlar. Yani kendi usullerine göre kıyma, salçalı kıyma ve sos şeklinde hamburger yapmaya başlıyorlar. Talep öyle bir fazla oluyor ki artık yoğunluktan hamburgerleri bir kutunun içine koymak zorunda kalıyorlar. Kutunun içinde ıslanan hamburgerler, yani istemeyerek ıslanan hamburgerleri vermek zorunda kalıyorlar müşterilere. Ve bu müşterilere öyle bir hitap ediyor ki artık taleplere yetişemez oluyorlar. Yani ıslak olsun bizim hamburgerimiz diyorlar. Ve artık mecburiyetten kutuların içinde stoklamak zorunda kaldıkları özellikle yoğun zamanlarda hamburgerleri artık bilerek kutuların içine istiflemeye başlıyorlar ıslak olsun diye. Tabi zamanla hatta günde 10.000 adet ıslak hamburger, yani hamburger satmaya başlıyorlar. Islanmış, elde olmadan ıslanmış hamburger satmaya başlıyorlar. Artık müşteriler ıslak hamburger istemeye başladıkları için onlar da müşterinin çok yoğun olmadığı zamanlarda da hamburgerleri kutulara istifliyorlar. Ve böylelikle ıslak hamburger zamanla Taksim'in en popüler lezzetleri arasında yer alıyor. Hatta şu anda biliyorsunuz buharlı özel ıslak hamburger cihazları da var dükkanlarda. Biz şimdi biraz önce yine denedik. Gerçekten farklı yerlerde yapılan ıslak hamburgerlere nazaran burası çok daha iyi. Ben çok beğeniyorum. Şu anda Kızılkayalar çok iyi yapıyor. Ve eskiden hatta burada Kristal büfe varmış. O da yapıyormuş. Ahmet Yazıcı. Kızılkayalar, o da Ahmet Kızılkaya. Onlar da yapıyormuş. Artık ilk hangisi buldu? Farklı iddialar var. Kristal büfe diyenler var. Kızılkaya diyenler var. Artık orasından çok emin olamadım. Ama sonuç olarak Kızılkayalar şu anda burada bu işi çok iyi yapıyor. Kristal büfe de Taksim'deki Kristal büfe de sanırım zamanla kapanmış. Bağdat Caddesi'nde de onun bu şubesi varmış. Bu şekilde ıslak hamburgerin tarihçesi böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.